Herkese merhaba. Dekopaj serimin 3. videosundayız. Bugün sıradan bir teneke kutuyu şık bir saksıya dönüştürüyoruz. Dekopaj çalışması yapacağız. Malzemelerimiz bunlar. Başlayalım. Akrilik beyaz boya. Teneke kutunun üzerine sürmeye başladım. İlk kat boyasını sürdüm. Kurumaya bırakıyorum. İkinci katı boyamaya başlıyorum. İkinci kat boya bitti. Kurutuyorum. Teneke kutunun boyası kurudu. Makrome beyaz pamuklu ip. Silikon yapıştırıcıdan teneke kutunun üzerine alıyorum. Bu ipi buraya yapıştırmaya başlıyorum. Yapıştırmaya devam ediyorum. Ve böylece ipi teneke boyunca saracağım. Kesmedi. Sarma işlemini bitirmek üzereyim. Kenardaki keskin kısmı iple saracağım. İp sarma işlemini tamamladım. Buradan teneke kutumuzun dönüşüm işlemine devam ediyoruz. Ve peçete dekopajı. İşin en önemli kısmı peçeteyi katlarından tamamen ayırıp o incecik kata ulaşmak. Şöyle peçetemize bakalım desenine. Bir noktadan başlıyorum şöyle. Önce desenden parçalar çıkaracağım. İsterseniz elinizle de böyle küçük parçalar halinde alabilirsiniz. Ben makasla kesmeye alışkın olduğum için makasla ilerliyorum. Peçete dekopajı için parçaları ayırdım ve sıra bunları en keyifli çalışılan bölüme geldik. Dekopaj çalışması. Bunun için peçeteden parçalar ayırdım. Desen oluşturacağım ve dekopaj tutkalı. Peçetenin üstüne biraz alıyorum. Yırtılabilir, kopabilir. Hiç sorun değil, yerine buradan yenisini alırız. Böyle daha kolay olacak gibi geldi şimdi. Şurası mesela düzelteceğim, bakalım kurtarılabiliyor mu diye. Bu kalacak. Şurayı alıyorum. Hemen kopan kısmı buradan ayırıyorum. Evet. Şimdi bunu şöyle videodaysanız kanalın devamlılığı için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. YouTube'da abone olmak ücretsizdir. Peçetenin ince oluşu ve alttaki dokuyla tamamen bütünleşmesi sanki bir meditasyon gibi. Bakar mısınız? Bir bütün oldu zeminle. Doğal olarak kurumasına bırakıyorum ve diğer parçaya geçiyorum hemen. Bunun yanına sanıyorum şöyle yapsam daha iyi olacak. Şurada bir dal var. Evet, bunu şu dal
Bunun devamı olarak alsam daha güzel olacak sanki. Evet. Deseni oluştururken tekrar yeni parçalar yapabilirim. Evet. Şuraya bunu bakalım. Şöyle. Bu oldu. Şunun alt kısmı için oraya şu dalı, kalanını şu, evet, bir noktadan sabitleyerek ilerlemek daha iyi oldu. Başlıyorum, yapıştım. Evet, şimdi oldu. Şimdi hemen üstünden peçeteni süreceğim. Çünkü demin denedim. Devam edeceğim. Şık objeler yaparak evinizi, yaşam alanınızı güzelleştirmek amacındaysanız benim gibi atıl kapasitedeki objeleri yenileyerek ve onlara şıklık katarak, bir değer katarak yepyeni sonuçlara ulaşıyoruz. Tutkal fazlalarını ve hava kabarcığını kenarlara doğru çıkarıyorum, merkezden dışa doğru. Her bir parçayı ayrı bir şekilde desenle bütünleme fikri en sevdiğim bölüm. Deniyorum, bakıyorum, olmazsa hiç sorun değil, çalışmanın içindeyken çıkarıyorum hemen. Şöyle. Şöyle göstermek istiyorum, bakıyor musunuz? Sanki bir bahçenin içinde dalların arasında yürüyormuş gibi. Ve buradan yapıştıracağım. Hop, işte bu. Siz olsaydınız nasıl bir desen tercih ederdiniz? Veya bu deseni siz de sevdiniz mi? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Dekopaj seri çalışmamın bu üçüncüsü arkadaşlar ve seri devam edecek. Dekopaja ilginiz varsa, dönüşüme, her türlü dönüşüme ilginiz varsa kanalın bu çalışmalarını takip edebilmek için abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Bu tür içeriklerin devamlılığı için de videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle, şu çalı bunun devamıymış gibi gelebilir. Evet, bunu buraya almak istedim. Şurada küçük bir kuru dal var. Onu buraya yapıştırıyorum. Ve buraya devam ettireceğim. Evet. Evet. Bu küçük kırmızı alıç meyvesi. Bu küçük deseni boşluklara yerleştirerek çalışmaya küçük ama neşeli bir dokunuş kazandırıyorum şu an. Şöyle göstereyim. Objeyi neşelendirdi. Devam ediyorum. Dekopaj işlemini tamamladım. Hemen küçük dokunuşlarla şıklık katmaya devam ediyorum çalışmaya. Akrilik kahverengi boya. Eskitme boyanız varsa onu kullanabilirsiniz. Bende şu anda yok, olmayan malzemenin yerine bir malzemeyle devam etme kanalım vizyonlarından biri. Dönüşüm yapıyoruz, ekonomik çalışma yapıyoruz. Pompon fırça. Şurada fazlasını alıyorum. Ve şöyle. Küçük dokunuşlar, pıt pıt. Ve şimdi buna biraz da açık renk boya katacağım. Kahverengi şimdi ten rengi eşlik edecek. Diyelim ten rengi yok, o zaman beyaz boya da kullanabilirsiniz. Tonlama yapacağım ben. Ve şurada deniyorum. Evet. Biraz daha. Tamam.
Evet. Biraz daha kahverengi alacağım. Şu köşeyi alayım. Çok az. Şuraları, kenarları çentik atar gibi. Şöyle. Evet. Şimdi kalanla bu kenarda tenekenin kullanırken elimizi kesmemesi için bir katta ipi öyle geçirmiştim. Şimdi o kenarları da boyuyorum. Genel olarak yaptıktan sonra şöyle bir ıslak mendil alıyorum ve fazlalığı şöyle alarak ilerliyorum. Evet. Daha doğal durmasını sağlayarak şöyle hatta yayabilirim. Aynı zamanda paslanmış hissi de bu şekilde verdim. Şimdi bunu kurutup su bazlı vernik, parlak vernik kullanıyorum. Bu vernik korumayı alacak çalışmayı. Vernik kurudu. Hemen çok şık bir dokunuşla tamamen değiştireceğim bu görünümü. Bunun için sıpa alacağım. Bunlar genellikle çalışmalarda telle bağlanarak yapılıyor. Şu anda bende tel mevcut değil. Ben o nedenle bunları tel olmadan kulp yapacağım. İyi yapışması için şu kısmı düzleştirdim. Başlıyorum yapıştırma işlemini. Yerimi buluyorum. Tamam bu. Ve bunu da hemen. Bu tür dönüşüm çalışmalarıyla ilgileniyorsanız ve videodaysanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olarak kanalı destekleyebilirsiniz. Siz olsaydınız nasıl dokunuşlar yapardınız dekopajdan sonra? Yorumlarda buluşalım. Tam yerini bulmaya. Burası. Bence böyle daha karakterli oldu. Kulplarımızı yaptım. Son bir dokunuş hemen alt kısma geldim. Şuraya. Son dokunuş olarak da kahverengiden biraz alıp şöyle dokunuşlar yapacağım. Ve boncukların üzerine de dekopaj serimin bu videosunun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka yazın, merak ediyorum. Bir dahaki çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sıradanı şık hale getirmeye devam ediyoruz.